Bu videoda çok uygun fiyatlarla satılan bu multimetreleri bir elden geçirmek, değerlendirmek istiyorum. Videonun nasıl amacı bu cihazların ne kadar doğru olduğunu ölçmekten ziyade ne kadar güvenli olduklarını anlamak. Aslında günlük kullanım için doğrulukları son derece yeterli. Yani 2020 fiyatlarıyla işte 20-25 liraya satılıyorlar ya da dolar olarak 2-3 dolara satılan cihazlar olmalarına rağmen yeteri kadar doğruluk sağlıyorlar, en azından düşük voltajlarda. Ama beni daha çok ilgilendiren bu cihazların güvenliği. Bu cihazlar pil ölçme, adaptör ölçme vesaire gibi basit işlerde ve düşük voltajlı işlerde yeterli doğrulukta ölçümler yapabilirler. Ancak bu cihazları şebeke voltajına bağlamadan önce 2 kere düşünmenizi tavsiye ederim. Yani cihazların ölçüm doğruluğundan çok da fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir göstermeye çalışalım. Yanlarından nispeten güvenilir olan kendi ölçü aletimi de koyayım. Hepsinin ucunu da aynı adaptöre bağlayalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok da mükemmel olmasa da hepsi benzer değerleri gösteriyor. Biraz oynatalım bakalım. Düşük voltajlara inelim. 1.29 gördüğünüz gibi hepsi yaklaşık aynı şeyi gösteriyor. Rastgele voltajları seçiyorum. 4.5 volt mesela. Görüldüğü gibi makul doğrulukta ölçüyorlar zaten. Benim ölçü aletimi kaldıralım. Ve diğerlerini incelemeye başlayalım. Rahat olması açısından şu şeyleri de, propları da çıkaralım. Proplar da çok zor girip çıkıyor. Yani bunlarda bile sıkıntı var. Bu üç cihazı tek tek inceleyeceğim. Burada gördüğümüz sırayla. Dikkat ederseniz bir tanesi 830 DT 830 832 832. Yani bunun başka bir üreticisi var. Bu başka bir üreticiye ait. Bunun ismi bile yok. Ama hepsi aynı, benzer numaraları kullanıyorlar. Herhalde bir orijinal üretici vardı. Onu taklit ediyorlar. Bakın yani aynı cihaz gibi görünmesine rağmen boyları farklı. Muhtemelen işleri de farklıdır zaten. 830 ile 832 arasında da böyle bazı minik farklar var işte. 200 mikroamper var mesela. Burada 2000 mikroamper. 200 volt, 750 volt. Ama cat 1, cat 2 oldu mu 600 volta düşüyor. Her neyse. 200, buralar aynı. Direnç ölçümleri de aynı. Bunda buzzer yok mesela. İşte hepsi transistör ölçüyor. 10 amper. 10 amper hepsinde var. Gerçi ne kadar sağlıklı ölçüyorlar ona da tabi dikkat etmek lazım. Bu 832'lerde fazladan şu dalga işareti olan kısım var. Bunu giriş zannetmeyin. Hatta buradan voltaj verirseniz cihazı bozabilirsiniz de. Bunlar çıkış. Eğer kitabına bakılırsa 5 voltluk kare dalga veriyormuş. Onu da test edelim şimdi. Bakalım verebiliyor mu gerçekten. Bu arada 10 amper diyor ama maksimum 10 saniye. Each 15 minutes dediğiyle yani maksimum 10 saniye 10 amper geçirebilirsin. Ondan sonra da 15 dakika dinlendireceksin cihazı. Yoksa herhalde çok ısınıyor. Demek ki bu da öyle 10 amper ölçebilecek bir cihaz değil ama 10 amperi yazmışlar bir güzel. Bak bu da aynı şekilde. 10 amper maksimum ama burada hangi süre geçirebileceğini yazmamış. Ama sürekli 10 amperi hiçbirinin kaldırabileceğini sanmıyorum. Anlaşıldığı kadarıyla hem yüksek akımlarda hem de yüksek voltajlarda bu cihazların bir takım sıkıntıları olacak. Hem ölçümle ilgili hem de güvenlikle ilgili. Bunları da açtığımızda göreceğiz zaten. Şöyle tek tek bir daha göstereyim. Bu birinci cihazım. Arkasında da İspanyolca yazıyor. Bunu tahmin ediyorum bizim internet sitelerinden birinden almıştım. Yani böyle 15 lira falan gibi bir fiyattı. 2018 zannederim. Şeyi bile yapıştırma. Şuradan neredeyse çıkacak yani. Zaten plastiği falan da son derece adi görünüyor. İkinci cihazımız bu.
Bunu hatırladığım kadarıyla Banggood'dan aldım. Hani bakayım neye benziyormuş diye. Bu ilk aldığımda zannederim. Bu da böyle yani 2 dolar, 1,5 dolar, 2 dolar falan gibi bir garip bir fiyattı. İkinci cihazım. Bu da üçüncüsü. Emin olun bu nereden geldi bunu hatırlamıyorum. Çok da önemli değil zaten. Mesela bu ikisi aynı cihaz olmasına rağmen dediğim gibi boy farkı var aralarında. Arkalarını da çevirirsek yine vidaların yerleri falan da farklı. Bakalım dediğim gibi 3 cihazı da sırayla açacağım ve değerlendireceğim. Cihazları açmadan önce bu kara dalga fonksiyonu ilgimi çekti. Bu neymiş bir bakalım, osiloskopla bakalım hatta. Şöyle bir çevirelim. Bir şey de yazmıyor ama. Bunu da çevirelim. Evet, ikisi de aşırı gerilim deyip durdu. Açalım bakalım osiloskopu. Probumuzu da takalım. Evet, şu uçları osiloskopa takalım. İkinci cihazımız. Uçları osiloskopa taktık. Bu da çıktısı. Böyle işte yaklaşık 50 Hz'lik oynak bir dalga. Artık ne işe yarayacaksa. 50 Hz'i bundan alacağıma şebekeden alır, kare dalgaya çeviririm. Aynı şey bu. Çok daha kötü zaten. Ölçelim. El kitabına bakılırsa 5 volt peak to peak olması lazım. Burada 0.8 volt peak to peak gibi bir şey görünüyor. Yani bir işe yarayacağından değil de işte laf olsun diye koymuşlar. Bir de öbürünkine bakalım. Bunları çıkarıp öbürüne takalım. Ona taktık. Bakalım onun verdiği dalgaya. İşte bu da oynuyor. Yine 800 küsur milivolt peak to peak. Bu arada bunların el kitaplarını buldum. Onu da göstereyim bir. Çok da fazla bilgi yok içinde açıkçası. Burada yine bir tablo ile cihazların özelliklerini vermişler. Birinci cihazım o sarı olan 830B. Gördüğünüz gibi buzzer'ı yok. Ayrıca o kare dalga çıkışı da yok. Diğer iki cihaz ise 832. Onlarda kare dalga 50 Hz çıkışı var. Başka modelleri de anlaşılan bir aydınlatması varmış, light varmış. Sıcaklık ölçeni var vesaire vesaire. Özellikle bu 832 modelinden markalı markasız onlarca çeşit var. Her neyse şimdi cihazlarımızı tek tek açalım ve işlerinde neler var görün. Bu cihazla başlayalım. Zaten pil değiştirmek için bunlar arkadan açılıyor. Evet, dakika 1 gol 1. Nasıl bir ekranlama parçasıysa. Yani bunun normalde bütün şeyi arka kapağı kaplaması lazım. Koydukları parçaya bakın. Koyalım kenara. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir yapı. Pilimizi çıkaralım. Gördüğüm kadarıyla 3 tane vida var. 1, 2, 3. Yo, 4'müş. Bir de sigortanın altında var. Sigortayı da çıkaralım. Şunları bir hızlıca sökeyim. Dört vidamızı da söktük. Bu şekilde. İşte bütün devremiz bu kadar. Burada da göstergemiz var.
Şuraya dikkat etmek lazım. Ben bir tanesini düşürmüşüm bile. Şuraya 2 tane bilye oturuyor. O bilyeler bu tıkırtı sesini yapan. Şu şekilde yani. Bunu da böyle onun üstüne oturtmak lazım. Ondan sonra da üstüne bastırıyor tabi. İşte şu tık sesini gene uçtu bilye. Bilye uçtuğu gibi buradaki parçayı da uçurduk. Gördüğünüz gibi müthiş kaliteli bir yapımız var. Her neyse bunu sonra uğraşayım. Bu kısmı da kenara koyalım. Bizim için önemli olan iç kısmı. Şimdi gördüğünüz gibi tek çipli. Onun da üstü epoksi kaplı zaten. Burada da anahtar dönüyor. Çeşitli fonksiyonları seçmek için. Fazla da bir şey yok zaten. Bir tane çip, birkaç tane yardımcı eleman. Bir tane kristal şurada. İşte voltaj ayarı için bir tane direnç. Ve asıl bizim için önemli yere geliyoruz. Burası. Burası propların bağlandığı kısım. Ve herhalde şurada görmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi hatırlarsanız en alttaki eksi common ucu. Burası volt ohm ucu. Burası da 10 amper ucu. Ve şuraya bir dikkatlice bakalım. Yani common ucuyla eksi ucuyla artının arasındaki şu aralığa bakar mısınız? Buraya 1 volt verildiğinde ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Çünkü güvenlik kuralları gereği yani burada bırakılması gereken belli bir aralık var. İşte 600 volt, 800 volt, 1000 volt için. Burada gördüğünüz gibi o güvenlik aralığı bırakılmamış. Yani yüksek bir gerilime bağladığınızda buradan atlama ihtimali çok yüksek ya da kısa devre olma ihtimali çok yüksek. Bu da 10 amper ölçerken kullandığı dirence benzeyen tel. Yani şu yolların bile 10 amperi kaldıracağından şüpheliyim. Burada bir de sigorta var ama o da birazcık laf olsun diye herhalde. Çünkü yani hani şurası o kadar kötü ki yani başka kısmına bakmak bile istemedim. Gördüğünüz gibi bu birinci cihazımız. Yani şuralara da bakıyorum. Buralarda bir epoksi dökmüşler, bir şeyler yapmışlar. Direnç oynamış yerinden. Yani herhalde evde yapsak daha iyi devre yaparız. Güvenlikle ilgili hiçbir önlem yok şurada. Evet, birinci cihazımızı kenara koyalım. Gelelim ikinci cihazımıza. Bundan da çok fazla bir beklentim yok elbette. Bir de bunu açalım bakalım. Bunun yapısı biraz daha değişik. Hatırlarsanız öbüründe çip alttaydı. Bunda bu tarafta. Bir tane de buzzer var. Sigortayı da değişik yere koymuşlar. Yine işte 10 amper teli. Bununki daha da ince. Zaten o yüzden herhalde yazan buydu değil mi? Evet. Maksimum 10 saniye ve 15 dakikada bir diyen buydu. Hakikaten çok ince bir tel koymuşlar içine. Ve gene aynı sıkıntı burada. Burada görülüyor. Bütün uçlar birbirine çok yakın. Yani şu kısım güvenliği çok kötü bir şekilde ihlal ediyor. Bunu da açalım bakalım. Burada elbette buzzer'ı da çıkarmamız lazım. Bunu da çıkaralım. Evet, yine göstergemiz burada. Bir öncekinden tecrübeliyiz. Bilyeleri fırlatmayalım dışarıya. Onu şu şekilde alayım kenara.
Evet, bu da ikincinin devresi. Bu tarafta gene bir şey yok. Ama burası yine hoş görünmüyor. Bütün terminaller birbirine çok yakın. Yani aralarında milimetreler var. Ve bu da büyük bir sıkıntı. Bunu da kenara koyalım ve üçüncüyü açalım. Evet, bu da üçüncü cihazımız. Bunu da açalım. Bu arada bir öncekinde ve bunda gördüğünüz gibi hiç ekranlama yok. Öbüründe laf olsun diye bir tane küçük bir şey koymuşlardı. Bunlarda o bile yok. Ekranlama yok. Bunun devresi daha da bir değişik. Daha küçük. Ama şuraya bir bakın bakalım. Buranın hali nedir? İncecik teller, saçma sapan izolasyonlar. Hani böyle izolasyon mu olur? Şuraya bakar mısınız? Yani bunları 220 volt, öyle 1000 volt diye bir de utanmadan 1000 volt yazmışlar. Buna 1000 volt verirseniz cihazla beraber siz de havaya uçarsınız. 10 amper teli de böyle incecik bir şey. Hakikaten yani dediğim gibi bunlarla pil ölçmenin üstüne fazla çıkmayın. Yani yüksek gerilime takmak için çok cesur olmak lazım. Her an her şey olabilir. Bunu da bir sökelim iyice. Vidaları sökelim. Ayrıca şu buzzer'ı da çıkaralım. Pilimizi ayıralım. Bu da bu kadar. Bu daha da küçük bir devreymiş. Burada da korozyonlar vesaire. Şuna bir bakar mısınız? Şunlara. Zaten dokunsam kopacak. Bunlar bağlantılarımız. Şu bağlantılara bakar mısınız? Buraya 1000 volt verirseniz ne olacağını ben düşünemiyorum bile. Ya da hatta 10 amperi bile kaldıracağını zannetmiyorum şu bağlantının. Ve şunu. İzolasyona bakın. Saçma sapan bir izolasyon. Isıyla taralan desem o da değil, böyle bir şey. Plastik bir şey. Hele şu çok garip. Şuradaki mesafeler ve güvenlikle ilgili biraz sonra bahsedeceğim. Şunu da bir kenara koyalım. Şimdi tabi bu kadar konuşuyoruz. Bir de hani nispeten biraz daha iyi kalitede, bir üst kalitede bir ölçü aleti var elinde. Bunda ne durumda peki? Aslında buradan bile belli, gördüğünüz gibi oldukça ayrı konnektörler. Ama yine de bir içini açıp ona da bakalım. Onunki neye benziyor? Bu arada aldığım şeyleri de böyle üstüne not almışım. 14-10-1995. Ne kadar eskiymiş. Ama hala gayet güzel iş görüyor. Şimdi bunun içini bir açayım, ona bakalım bir de. Şu zannediyorum kenarlarını bir de tornavidayla kanatmam gerekecek. Neyse, tornavidayla biraz zorladım. Onu da pek göstermek istemedim. Bayağı bir zorladım kenarlardan ve çıkardım. Evet, bu da benim ölçü aletimin içi. Önce bir ekranlamasını göstereyim. Bütün aletin içinde ekran var. Bu şekilde. Ve şuradan yayla bastırıyor buna.
Ve bu ölçü aletlerinde bakın şurada görebiliriz. Yani hem 10 amper teli çok daha kalın. Konnektörler de oldukça birbirinden uzakta. Gerekli mesafe bırakılmış. Bu tabi diğerlerine göre oldukça kompleks bir alet. Bayağı bir devresi var. Şimdi onu açmayayım ama burada görüldüğü kadarıyla mesafelere uyulmuş. Şimdi gördüğünüz gibi belirli gerilimlerde fazla nötr ya da artı ile eksi arasında bırakılması gereken belli mesafeler var. Buna İngilizce'de creepage distance deniyor. Bu tabloda görebileceğiniz gibi işte belirli voltajlar için kaç milim bırakılması gerektiği belirlenmiş. Mesela şehir şebekesi için bakıyorum işte 250 var en yakın. Yarım milim civarında bir şey bırakılması lazım. İşte 630 volt için 1.8, 800 için 2.4, 1000 volt için 3.2 milimetre bırakılması lazım. Bu üç ölçü aleti de 1000 volt ölçtüğünü iddia ediyor. Ama hiçbirinde o 3.2 milimlik aralık yok. Yani 1000 volt uygulayacak kadar cesur musunuzdur bilmiyorum ama eğer uygularsanız muhtemelen orada bir atlama olacak. İşin kötü tarafı yani sadece alete zarar vermekle de yetinmeyebilir. Çünkü bu cihazların genelde probları da çok kötü oluyor. Yani o 1000 volta probun da dayanabileceğini zannetmiyorum. O yüzden probdan kullanıcıya da bir tehlike çıkabilir. Yani ben bir kere başıma gelmişti çok eskiden. Probun biri patlamıştı yüksek voltajda. Şans eseri kurtuldum. O yüzden bu konuda da dikkatli olmak lazım. Son olarak da şunu göstereyim. Bu baskı devre piyasada satılan en kaliteli ölçü aletlerinden birine ait. Fluke marka bir alete ait. Yani 3 tane konnektörün nasıl birbirinden ayrıldığını, nasıl baskı devreye bağlandığını, ayrıca sigortanın ne kadar özel bir sigorta olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. İşte profesyonel cihazla ucuz cihazlar arasındaki bazı farklar da bunlar. Evet, cihazlarımızı toplayalım bakalım. 3-2-1 diye gidelim bu sefer. Gördüğünüz gibi bunu kullanırken artık son derece dikkatli olacağım. Yani önceden de oluyordum ama içini gördükten sonra artık bunun herhalde 50 volttan yukarısını ölçmem. Şöyle yapalım. Şurada da yani o kadar basit bir yapı var ki iyi basmazsa göstergeye göstergede göstermez. O yüzden dikkatli olmak lazım. Pilini de takalım. Bakın kapatırken şu pilin ağzı da burada. Konektörlerin dibinde. Bu da ayrı bir tehlike. Bakalım çalışıyor mu? İşte buna çalışmak denirse. Bak bir de utanmadan 1000 voltta uyarıyor. HP var burada. High voltage, yüksek voltaj. Cesur olanlar için herhalde. 200'de yok. 1000'de var. Kapatalım bakalım. Evet, 3 numara tamam. Gelelim 2 numaraya. İlkinde tecrübesizlik biraz bozduk ama bunlarınkini bozmadım. Bunu da bir yerine oturtmaya çalışalım. Evet, sanıyorum oturdu. Şimdi burası yaylı olduğu için tam oturmuyor. Böyle bastırıp sıkmak gerekiyor. Oturturken yine dikkat etmek lazım. Yani display tam oturmazsa gene çalışmaz. Pilimizi takalım. Burada en azından pilin arkası dönük. Bakalım çalışıyor mu? Evet, bunda da HV varmış, çalışıyor. Bunu da kapatalım. Bu da 2 numara. 3 numara, 2 numara. Gelelim 1 numaraya. Bu biraz uğraştıracak sanki. Şurayı bir düzenlememiz lazım. Bakalım nasıl yapacağız.
Oo, bu çok kötü. Şu parça. Oturttum ama her an sıçrayacak diye de korkmuyor değilim. Şimdi bunu da dikkatlice buraya oturtalım. Keşke bir üçüncü elim olsaydı, onu da bunu yerleştirmek için kullanırdım. Şöyle bir zıplatmadan deneyelim bakalım. Bunlar da displeye bastırması için bu yolu bulmuşlar. Buraya 2 tane çentik koymuşlar. Displeye doğru bastırsın diye. Pili de takalım. Maalesef bunda bir sorun var. Zannediyorum o taktığım konektörle ilgili bir sıkıntı var. Doğru yerleri bağlamıyor birbirine. Her neyse, artık onu bu videoda yapmayayım. Onu da ayrıca bir tamir eder tekrar koyarım. Bizim maksadımız içini görmekti çünkü. Ama şurası da hakikaten enteresanmış. Yani buradan şu yay buna değiyor. Bu kadarcık ekran. Yani bari şurayı kaplamak ne kadar maliyetli olurdu bilmiyorum ama. Yani bu biraz komedi olmuş. Her neyse, bunu da kapatalım. Bu da sonradan benim için bir tamir işi olarak kalsın. Tabi tamir etmek istersem. Yani bunların içini gördükten sonra çok da tamir etmek isteyeceğimi zannetmiyorum. Bu da bir tamir işi olarak kaldı elimizde. Şimdi şöyle tekrar bir koyalım bakalım. 1 numara, 2 numara ve de 3 numara. Gördüğünüz gibi muhtemelen farklı 3 üreticinin ürettiği ama birbirine çok benzeyen 3 tane ölçü aletinin içini açtık. Ucuz ölçü aletinin, piyasada satılan en ucuz ölçü aletleri. Farklı üreticiler diyorum çünkü hepsinin devreleri farklı görünüyordu birbirinden. Vidaların yerleri bile farklıydı. Başta da söylediğim gibi makul bir doğrulukta işte 3 volt, 5 volt, 10 volt, 15 volt her neyse ölçebilir. Küçük akımları ölçebilir. Belki diyot ölçebilir. Transistör ölçümlerini bu arada hiç test etmedim ama onların da çok matah olduğunu zannetmiyorum. Fakat bu cihazlarla ciddi profesyonel bir iş yapılmaz. Özellikle yüksek voltajlarda bunları kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Hepsinin üstünde de bir CE işareti var. Avrupa topluluğunda satabilmek için bu CE işareti şart biliyorsunuz. Fakat bu cihazların hiçbiri o CE normlarına uymuyor elbette. Ama hangi kriterlere göre bu CE damgasını bunun üzerine koyuyorlar ve bunu satmayı nasıl başarıyorlar onu da bilemiyorum. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Yani pilli, dirençli, ufak tefek eğlencelik işlerde bu cihazları kullanabilirsiniz ama ciddi bir şekilde elektronikle uğraşmak istiyorsanız bunlardan uzak durun. Bu arada video çekiminden sonra 1 numaralı cihazı da tamir ettim. Hadi artık düzgün bir şekilde çalışıyor. Biraz uğraştırdı ama onun da tamiri bitti. Tabii kullanır mıyım onu bilmiyorum.